Hoş geldiniz. E-Hayat programıyla karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Türkiye, dünyada sağlık turizminin parlayan yıldızı konumunda bulunuyor. Saç ekimi denince de akla gelen ilk isimlerden biri Asmet Medikal Direktörü Doktor Koray Erdoğan bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle bu alandaki gelişmeleri konuşacağız. Yeni teknolojileri, sektörel dönüşümü masaya yatıracağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Koray Bey, saç deyince sanıyorum sadece estetik değil, herkesin aklına kimlik geliyor. Aslında öyle. Değil mi? Evet. Saç ekimi sektörü de, şimdi sağlık turizmini konuşuyoruz ancak sağlık turizmin içindeki yerinden bahsedelim isterseniz. Nedir? Saç ekimi deyince Türkiye için ne ifade ediyor? Yani aslında toplam sağlık turizminden Türkiye'ye giren paranın yarısı saç ekiminden giriyor. Yani sektörün yarısı diyebiliriz sağlık turizmi için. Çok ciddi bir rakam bu. Yani bu aşağı yukarı 2-2,5 milyar dolarları buluyor senelik. Çok fazla tabii talebin oldu. Yani Türkiye'ye saç ekiminin şeyi diyorlar, işte Mekke'si diyorlar. İşte Turkish Airlines gibi espriler var. İşte çok fazla insan. Çünkü havaalanına gittiğiniz zaman ister istemez bir sürü insanı görüyorsunuz saç ektirmiş. Yani Türkiye bu konudaki en bilinen, en popülaritesi yüksek destinasyon. Operasyon merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Peki inovasyon tarafında nasılız? İnovasyon tarafında da iyiyiz. Hatta dünyanın belki de en gelişmiş sistemleri şu anda Türkiye'de. Çünkü bir yerde işlem çok fazla yapıldığı zaman onunla ilgili gelişim de oluyor, ihtiyaç doğuyor. Eğer bir konuda siz sektörün öncüsü iseniz, piyasada istediğiniz araç gereçleri, istediğiniz teknolojiyi bulamadığınız zaman onu kendiniz üretmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında Türkiye'nin durumu da bu. Peki bir insanın saçını kaybettiği andan onu yeniden kazandığı ana kadar geçirdiği o dönüşümü nasıl tanımlarsınız? Vallahi çok güzel. Yani aslında hepimiz alışık durumdayız. Yani yıllar geçtikçe ister istemez yaşlanıyoruz. Her aynaya baktığınızda biraz daha yaşlanmış değil. Ama saç ekiminde onun tersine giden bir durum var. İşte bu Benjamin Button etkisi. Her hafta işte saç ektiren bir insan her hafta saçını biraz daha gençleşmiş, daha iyi hissetmesini, izlemesi çok güzel bir şey yani. Ben bazen tanıyamıyorsunuz mesela hastanızı. Siz tabii saç ektikten sonra bir süre sonra uzun bir süre görmediğiniz durumlarda hastanız geliyor. Bazen bir de tabii bir motivasyon kaynağı olduğu için kilo da veriyorlar. Saç ektirince o bir motivasyon oluyor. Kilo da veriyor. Hastam bir geliyor, ben tanıyamıyorum. Tanıyamıyorsunuz. Bazen epeyce fark oluyor. Tabii ya, pasaportta takılanlar oluyor falan şeyde. Gümrükte geçerken. Yani tabii şimdi saç da değil sadece, pek çok tarafta varsınız değil mi? Yani saç ekimi var, işte onun dışında sakal ve bıyık ekimi de var. Tabii kaş, hatta kirpik. Kaş, kirpik ekimi. Özellikle sakal son dönemlerde çok fazla talep gören bir işlem. Kadınlarda eskiden o kadar yoktu. Şu anda kadınlarda da saç ekimine çok ciddi artan bir talep var. Evet ve kullanılan teknikler ve farklar da var değil mi? Aynen. Mesela işte modern saç ekiminde yöntemler hem aslında teknolojik altyapılarla değişiyor hem hekimin uzmanlığına göre de değişiyor. Aynen. Halk olarak bilinen tamamen mesela kazıyarak yapılan bir işlemdir. Siz de FUI teknikleri aslında diyorsunuz bu yöntemleri. Biraz anlatır mısınız? Motorlu FUI ve manuelle arasında ne gibi farklar var? Daha önceye döneyim. Eskiden arkadan cerrahi bir flap keserdik. O çıkarttığımız alanı dikerdik ve o kökleri, folikülleri o kestiğimiz parçanın içerisinden tek tek ayıklardık. Daha sonra işte bu FUE dediğimiz teknik ortaya çıktı. Bu da 2003-4 yıllarında popüler hale geldi. İşte ben de 2004 yılından beri uyguluyorum bu tekniği. Bunda dokuyu kesmiyorsunuz, cildi kesmiyorsunuz, dikiş atmıyorsunuz, kökleri tek tek çıkartıyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Çünkü hasta daha az travmatize oluyor. Hastanız kendini daha iyi hissediyor. Arkada bir kesi yok. O kesiye bağlı bir histe azalma oluyor normalde. O yok. Çok popüler oldu. İlk başta aslında Türkiye'nin bu kadar popüler olmasının bir sebebi de bu. İşte bazı batılı ülkelerde, Amerika'da falan bu çok böyle tepkiyle karşılandı. Doğru, yani benimsenmedi bu teknik. Bu arada Türkiye'de biz bu teknikle bayağı bir ustalaşma fırsatı bulduk. Çünkü geleceğin bu olduğunu görüyorduk o zamanlar. Tek tek çıkarttığınız kökleri ekiyorsunuz. Bir de şimdi bunda değişik şeyler çıktı. İlk uzun saç alma. Yani hiç saçı kesmeden, hiç tıraş etmeden, işte ona da long FUE diyoruz. Yani long FUE diyoruz. Onda da saçı hiç kesmiyorsunuz. Onun da ilk aparatını ben 2014 yılında sundum. Yine bir kongrede. Hiç saçın kesilmeden çıkartıldığı bir aparat. Onun güzelliği ne? Zor bir teknik. Daha az kök çıkartabiliyorsunuz bir gün içerisinde ama avantajı bu. Yani mesela sizin gibi çok göz önünde olan insanlar ya da ne bileyim politikacılar,
Estetik kaygıları olan insanlar. Yani bu işin yapıldığını hiç hissettirilmesin isteyenler. Onlar için ideal bir teknik. Hiç saçı kesmiyorsunuz. Ve her bölgeye ekilebilir. Hem tepe bölgeye hem ön bölgeye. Dezavantajı çok uğraştırıcı bir tekniktir. Vakit alır. Bir günde çıkartacağınız, ekeceğiniz kök sayısı tabii diğer tekniğe göre neredeyse 1/3 diyebilirim. Peki şimdi bu profilin ihtiyaçlarına göre planlama nasıl değişiyor? Çünkü siz öyle profillerden bahsediyorsunuz ki sosyal hayatta çok faal. Aynen. İşte evet. Ne dedik? Politikacılar, sanatçılar, iş insanları, Aynen. Medya ekran önünde olanlar olabilir. Nasıl planlıyorsunuz o süreci? Yani o süreci tabii yani mesela birçok hastamda hemen ertesi gün canlı yayına çıkan hastalarım oldu. Hemen ertesi gün. Yani o hiç anlaşılmayacak şekilde onu planlamanız lazım. Dediğim gibi biraz uğraştırıcı bir işlem ama inanın yani hatta ilk uyguladığımlardan bir tanesi benim bir IT menajerim var. Özel uygulamıştım ilk bu tekniği geliştirdiğimde. Özel evine gittiğinde eşi anlamamıştı saç ekimi olduğunu. Benim ortağım var Dilek Hanım. Dilek Çakır'la beraber çalışıyoruz. Beraber geliştirdik bu tekniği de. Yani eve gittiğinde eşinizin bile anlayamayacağı bir teknik diyebilirim. Evet şimdi biraz iddialı oldu ama. Çok iddialı ama yani bu sizin yaptığınız iş aslında iddialı olan şimdi konuşacağımız belki teknoloji üretim tarafınız da var. Şimdi inovasyon üstü dememizin bir sebebi var. Çünkü sizin belki ürettiğiniz teknolojiler bu değişimin bir parçası. Aynen. Bir tanesi de Keybot. Evet, bu robotik anlatır tarama sistemi. Evet, bu yaklaşık 8 yıldır üzerinde. Saç analiz robotu değil mi? Aslında öyle yani Kocaeli Üniversitesi ile beraber yaptığımız, Oğuzhan hocamızla beraber yaptığımız bir çalışma. TÜBİTAK'ın da desteklediği bir çalışma hatta. Bize teşvik de verdiler bu konuda. Uluslararası ödüller almış. Hatta Amerika'dan geçen sene patentini de aldım. Bu saç ekimi öncesi bütün bu verici bölgeyi tarayan, tek tek inceleyen, kaç folikül var, kaçta ikili, kaçı üçlü, bunların hangisini almak lazım, nereden ne kadar almak lazım. En önemlisi mesela benim de şu anda saç ekimi var. Öyle mi? Evet, benim saçlarım da ekim. Çok anlaşılmıyor biliyorum. Hiç Çünkü anlaşılmıyor. genelde böyle bir çim adam algısı vardır insanlarda. Artık öyle değil saç ekimi. Bu böyle bir sonucu yakalayabilmeniz için de en ince tekleri bulmanız lazım. İşte o teknik bir detay. İşte o robot da o tekleri buluyor. Yani o robotla çalıştığınız zaman bu aslında ihtiyaç olan, yani bir yurt dışında da buna çok talep var şu anda. İhracat yaptığınız ülkeler hangileri? İngiltere, İspanya şimdilik ama bu önümüzdeki dönemde biraz çünkü pahalı da bir robot. Evet. Onun için bu önümüzdeki dönemle ilgili bunda bir hızlanma olacak yani. Peki kadınlarda saç ekimini de konuşmak isterim. Çünkü yani saç dökülmesi deyince sadece erkeklerin problemi değil. Aynı zamanda kadınlar da bu problemi sıklıkla yaşayabiliyor. Kadınlara yönelik saç ekimi uygulamaları erkeklerinkinden hangi yönleriyle ayrılıyor? Bir kere dökülme sebepleri farklı olduğu için erkeklerde ön bölgeler dökülürken verici bölge dediğimiz donör bölgedeki kökler kuvvetli. Ama kadınlarda genelde işte gebelik sonrası ya da menopoz sonrası dönemlerde genel bir incelme oluyor ya da genetik olarak. Onlar da arkadan alıp öne transfer ettiğiniz işlem istediğiniz kadar başarılı olmayabilir. Erkek tipi dökülmesi olan kadınlar da var. İşte böbrek üstü bezlerin fazla çalışması, hormonal bazı işte polikistik over dediğimiz hormonlarla dengesizlik yaratan rahatsızlıklar. Onlara güzel saç ekimi yapılabiliyor. Ama benim en çok sevdiğim, en tercih ettiğim işte alnı geniş olup özellikle de alnını küçültmek, daha ön çizgisini daha yüzüne uygun bir hale getirmek ya da yüz gerdirme işlemi yapan kadınlarda mesela alın genişliği daha da artabiliyor. O zaman siz o gerdirildiği yerden o çizgiyi öne çekmeniz gerekebiliyor estetik anlamda. Mesela o tür işlemlerde de aşırı başarılı. En çok da benim keyif aldığım işlemler onlar yani. Çünkü yüzü tekrardan şekillendiriyorsunuz. Benim daha çok hoşuma gidiyor yani. Yani yoğunluk farkı da oluyordur mutlaka değil mi erkeklerinkine kıyasla? Tutma başarısı anlamında mı? Yok hayır, saç yoğunluğundan bahsediyorum. Yani örneğin işte saç çizgisi tasarımı yaparken. Yani evet tabii. Evet, Yani yakalayabileceğiz maksimum yoğunluğu her zaman yakalamak istiyorsunuz. Kadın da olsa, erkek de olsa. Olsa evet. İkisinin de aslında ortak kaygıları. Peki şimdi şunu da merak ediyorum. Kadın hastaların belki de en çok çekindiği konulardan biri doğallıktır. Evet. Yani bu konuda onlara nasıl bir yaklaşım sunuyorsunuz? Yani dediğim gibi burada önemli olan, bakın benim de saçım ekim. Sizin onun ekim olduğunu anlamanıza imkan yok. Yani ama bir profesyonel yakından baksa anlar. Tabii ki %100 doğallık diye bir şey mümkün değil. Yani hiçbir cerrahi işlemde bu geçerli değil ama yani normal sıradan insanların, yani bu işin profesyoneli olmayan insanların anlayamayacağı seviyede bu iş yapılabilir. Doğru tekniklerle.
Peki biraz da kişiselleştirilmiş çözümlerden bahsedelim. Aslında Yüz öyle. bölgesine Aynen, yönelik. aynen. Kaş, sakal ve bıyık ekimi de var Evet, değil mi? Yani evet, bunların evet. prosedür olarak saç ekiminden nasıl ayrıştığını anlatırsınız. Şimdi kaş ekimi özellikle kaşı doğal yapmak daha da zordur. Kaşta mesela daha yine uzun folikülleri kullanıyoruz. Çünkü yerleştirirken onların yönünü gözlemleyebiliyorsunuz. Çok son derece orijinal sonuçlar elde etmek mümkün. Dezavantajı ne kaş ekiminin? Tabii kaş gibi değil, bu saç olduğu için, çünkü saçtan alıyorsunuz kökleri. O arada bir onları kesmeniz gerekiyor. Yoksa bırakırsanız onlar saç gibi böyle uzamaya devam Daha ederler. hassas bir teknik mi gerektiriyor? Teknik olarak tabii incelik gerektiren bir teknik. İşte yerleştirirken özel bir aparat kullanmanız gerekiyor. Çok açının yatay olması lazım. İşte yine benim geliştirdiğim KIP denen bir aparatım var. O KIP'le kullanılıyor. Birçok doktor kullanıyor bunu bütün dünyada. Yani daha ince kökleri. Çünkü şimdi şöyle, aslında kaş saça göre daha kalın bir şey ama daha doğallığı yakalamak için yine ince kökleri tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü kaşın uçlarına doğru, altlarına doğru, üstlerine doğru daha incelmiş foliküller var. Siz de onları taklit ediyorsunuz bu işlemi yaparken. Onun için daha ince olanlarını tercih edebiliyorsunuz. Evet, ortasında değil ama yanlarında. Yani teknik olarak detaylı bir işlem ama Detaylı, estetik çizgi, mimiklere uyum sağlaması. Değil mi? tabii hiç fark yok yani. Görsel olarak hiç fark yakalayamazsınız. Saç ekimi gerçekten ömür boyu kalıcılık sağlıyor mu? Değil. Değil mi? Değil. İşte o konuda da biraz hani şimdi şöyle, aslında biz ne yapıyoruz? Arkadan, yani daha geç dökülecek olan saçları öne transfer ediyorsunuz. Ben şimdi 120 yaşına kadar yaşarsam benim ne arkamda saç kalır ne önümde kalır. Hepsi dökülür. Siz ne yapıyorsunuz? İşte 80-70 yaşında dökülecek olan saçı ön tarafa transfer ediyorsunuz. Bu da şu oluyor. O saç orada büyüyor. Büyüdükten sonra da her ekimden sonra her 10 yılda yaklaşık ekilen saçların %3 ile 10'u arasında bir kayıp gerçekleşebiliyor. Onun için saç ekimi hani bir kere yapayım kurtulayım denen bir işlem değil aslında. Bunu söylemek zorundayım. Genelde hani ben de mesela bir süre sonra ikinci bir seans yaptırmak zorundayım. Belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra. Çünkü ister istemez ekilenlerinden de ufak kayıplar veriyorsunuz zaman içerisinde. Ama bu böyle dramatik, hızlı bir şekilde olmuyor. Değil, 5-10 Yani yıl insan vücuduna göre değişiyor belki. en az 10 yıl hiç o hissedilmez yani. Evet, peki saç ekiminden sonra belki o süreyi, o süreyi uzatmak, sıklığı da azaltmak amacıyla vitaminler, takviyelerde kullanıyor mu hastalarınız? Tabii. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet, bazı tedaviler var. İşte tekrar edilen PRP tedavileri var. Bazı haplar var bu işle ilgili. Finasterid dediğimiz bir hap var mesela. O ticari ismi değil, o orijinal içindeki etken maddenin ismi. Mesela o tarz uygulamalarla bu süreyi uzatmak çok mümkün. Peki her isteyen saç ekimi yaptırabiliyor mu? Yani yaşından, hastalığından, genetik durumundan bağımsız olarak. Yani yaşlı, mesela çok ufak yaşlarda yanık, bazen işte çocuklarımız yanıyor. Onlar da mesela çok ufak yaşlarda da saç ekimi yapabiliyoruz. Yani 120 yaşında da saç ektirebilirsiniz. Eğer sağlıkla ilgili onu engelleyecek bir problem yoksa saç ekiminin bir yaşı yok diyebilirim kabaca. Peki yapay zekanın sizin sektöre etkisi nedir? Yani Türkiye bu dönüşüme hazır mı? Örneğin işte görüntü işleme diyoruz, işte robotik sistemlerle saç ekimi alanları çok konuşuluyor. Ne olacak bundan 10 yıl sonra, ne göreceğiz? Biz şu anda kullanıyoruz yapay Evet. zekayı. Kibot, yani bizim Kore Erdoğan robotik tarama sisteminde de yapay zeka kullanılıyor. Çünkü siz bir sayım yaparken oradaki foliküllerin tek tek sayılması lazım. Bu sayım işlemleri, kalınlık ölçüm işlemleri, oradaki kapatıcılık indeksinin işlemlerini yapay zekaya yaptırıyoruz. O kendi kendine karar verip sayıyor. Ama inşallah saç ekiminin kendisinde yapmaz diye umut ediyorum ileride yani. Şimdilik bu teknolojik aşamada Biraz hani risk. evet, riskli. Biz de işimizden etsin istemeyiz yani. Ama sizlere mutlaka, yani bize de aynı şekilde değil mi? Her sektörde konuşuluyor. Acaba işimizi elimizden mi alacak? Ama belli başlı insani özelliklerin hep olması gerekiyor herhalde hayatta. Tabii. Peki şimdi yapay zeka, evet konuştuk ama bir yandan da ön hat planlaması, işte yoğunluk dengesi gibi konular Evet, var. doğru. Bu konularda hastaların en sık yaptığı hatalar nedir? Doktora bırakmamak tercihleri, yani olması gerektiğinden daha öne çekmek. Benim hep hastalarıma söylediğim bir şey var. Hani sizi sizden korumak benim görevim diyorum. Hani çünkü bazen hakikaten olmaması gereken çizgi, işte şu köşeleri şöyle yuvarlanmak isteniyor. Bazen zannediliyor ki onu böyle yuvarlarsak daha doğal olacak. Ya da çizgi gereksiz öne alınmak isteniyor. İşte onları siz hekim olarak göreviniz estetik olarak. Çünkü sonuçta ben 26 yıldır bu sektördeyim. Yani 26 yıl önceki hastamı da biliyorum. Yani onun yerinde olmak istemezdim yani. Sonuçta siz öğreniyorsunuz, vizyon katıyorsunuz, yaptığınız işin kalitesi, yani ileride ne olacağını gözlemleme şansına sahip oluyorsunuz.
Onun için onları doğru yönlendirmek bizim işimiz. Burada doğallığı yakalamak için dediğim gibi çok doğal açıları bulmanız lazım. O ektiğiniz kökün cilde olan açısı, onun yönü, onun sıklığı, onu yerleştirme şekliniz, hatta onun kalınlığı çok önemli bu işlerin doğallığı. Yani çok aslında yani saç ekimi çok basit algılanan ama hani benim meslektaşlarım da konuya daha hakimlerdir. İşin içine girdiğiniz zaman inanılmaz bir matematik var. İnanılmaz. Yani her şey hesaplanıyor. Folikül başına düşen saç teli sayısı, her folikülün kalınlığı, minimum maksimum kalınlık, işte coverage value denen bir kapatıcılık değeri var. Onun hesaplanması, yani her şey matematiktir. En başından en sonuna kadar. Evet. Yani saç ekimi hani arkadan alayım, öne koyayım diye basit bir işlem asla değil. Tabii bu işi hakkıyla yapan yerler için konuşuyorum. Evet ve saç çizgisi tasarımı aslında bir nevi sizin imzanız haline gelmiş. Aynen öyle. Evet. Bir yüzü uzatabilirsiniz, genişletebilirsiniz. Daraltabilirsiniz yanlardan, şu yan bölgelerde bizim temporal peak dediğimiz alanlarda. Yani oynayabilirsiniz insanın yüz görünümüyle. Yani hem bilim hem sanatı birlikte konuşturmak belki de en önemlisi. Aslında öyle yani. İsmimiz de oradan geliyor zaten. Arts, Science, Medicine, Education, Dedication bizim klinik isminin açılımı. ASMED. Peki ASMED. Çok teşekkürler. İyi Ben ki teşekkür geldiniz ediyorum. programımıza. Çok keyifliydi. Değerli izleyenler, ASMED Medikal Direktörü Doktor Koray Erdoğan bizimleydi. E-Hayatı noktalıyoruz. E-Kafe ile karşınızda olacağız.